Bölüm 656, Köken yasasının tanınması. Lo Feng, kutsal tabletle ilgili çalışmasına dalmıştı. Susadığında ya da acıktığında bile bir saniyeyi bile boşa harcamaya cesaret edemiyordu. Bir gün, 2 gün, 3 gün. Kutsal topraklardaki eski bir eğitim bölgesinde Sifan Köyü, Kasna, Dilan ve 5 sektör lordu orada kaldı. Majesteleri Lo Feng eğitim almak için zaten kutsal tablet kulesine girdi. Siz de eğitime odaklanmalısınız. Yalnızca Bei Zhuang'dan daha güçlü olduklarını bilenler buraya geri gelip onu aramalı. Mahallenin girişinde, yaşlı Sifan Kuyu'yu orada toplanan altın boynuzlu gençlere soğuk bir şekilde baktı. Çok zayıf olmasına rağmen yine de ona meydan okumak isteyenler, bu yeterince utanç verici değil mi? Bitmeyen enerjisini açığa çıkardı. Gençlerden oluşan grubun korkudan ürpermesine neden oluyor. İmparator seviyesinde bir ölümsüz. Daha güçlü üst seviye kabilelerde bile genellikle sadece 1 veya 2 tane vardı. O kesinlikle daha güçlü ölümsüzlere aitti. Neden hala orada duruyorsun, kaybol. Yaşlı Sifan Kuyu'yu şiddetle kükredi. Evet büyüğüm. Grup saygıyla eğildi ve memnuniyetsiz bir şekilde ayrıldı. Yaşlı onların gidişini izledi ve başını sallamaktan kendini alamadı. Bu gençlerin hepsi daha önce insanlığa karşı kazanılan zaferlere kapılmışlardı, hepsi fazlasıyla tutkuluydu. İnsanlarla karşılaştırıldığında zekamızın çok daha düşük olduğu açıktır. Yaşlı haykırdı. Taş yaşam formları ile etten kemikten yaşam formları arasında çok büyük farklar var. Her ne kadar güçlü savaşçı yüzdemiz daha yüksek olsa da üreme ve zeka açısından çok daha zayıfız. Bu gençlerin hepsi bu kandırmacaya kapılmış ve tamamen kaybolmuş durumdalar tüm akıl yürütme duygusu. Altın boynuz yarışı gerçekten de böyleydi. Bir şey konusunda tutkulu oldukları sürece her şeyi riske atarlardı. İnsanlık farklıydı. İnsanlık daha fazla zekaya sahipti, öğrenci seviyesindeki insanlar bile inanılmaz derecede bilgeydi. Altın boynuz ırkının güçlü savaşçıları kuantum bilgisayarlarla karşılaştırılabilecek kadar güçlü zihinsel yeteneklere sahip olsalar da IQ açısından çok daha zayıflardı. Temelde yeterli deneyime sahip olmayan aptallardı, ancak çok uzun süre yaşayan bu varlıklar zamanla eğitildi ve doğal olarak zekalarını geliştirdiler. Kıdemli Sifan Köyü, Dilan 5 sektör lordunu getirdi. Bay Dilan. Yaşlı ona gülümsedi. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim, gruplar meydan okumaya her geldiğinde, yerde durmak zorunda kalırsınız. Siyah cübbeli Dilan gülümsedi. Bu 20 gün boyunca hiç durmadılar ve bu gerçekten senin için zor oldu. Düşüncesiz olan benim altın boynuz yarışım. Yaşlı adam çaresizce başını salladı. Çok fazla gencimiz var ve rahatsız etmeme emri vermemize rağmen bu gençler yine de ölüm korkusu olmadan geliyorlar. Ben kendi ırkımın geleceğini de öldüremem, onlara sadece gitmelerini emredebilirim. Sürekli rahatsız ettiğim için özür dilerim senin eğitimin. Mühim değil. Dilan başını salladı. Aslında bu zorluklar hiçbir şey değil. Yaşlı başını salladı, endişelendiğim kişi ırkın içindeki bir dahi. Dese. Dilan sordu. Bei Kuyu'yu. Yaşlı ciddi bir şekilde şöyle dedi, Duyan Sarayı'nın dahi kardeşleri, ağabey Bei Kuyu'yu. Küçük kardeşi Bei Zhuang, Alan Lord 9. seviye dahilerin ilk 10'u arasındadır. Ancak Bei Kuyu'yu tartışmasız bir numaradır ve onun kökeni insani seviyenize göre kanun anlayışınız cennet köprüsü seviye 10'da olmalıdır. Ha? Seviye 10 mu? Dilan şok olmuştu. 9. seviyeden 10. seviyeye kadar bu son derece zor bir adımdı. Sanal Evren şirketindeki ilk bölgenin etki alanı Lord dahilerinin toplam 10'u vardı, bunlardan 9'u 10. seviyeyi ve biri 11. seviyeyi geçmişti. Kimse altın boynuz ırkının da böyle bir dehaya sahip olmasını beklemiyordu. BZHI kardeşler gaddar ve cesurlar, ayrıca çok yakın kardeşler. Yaşlı vurguladı. Bei Zhuang'ın yenilgisinden sonra, kardeşi Bei Kuyu'yu kesinlikle buraya, kutsal şehre koşacak. Gururlu ve şiddetli doğasıyla kesinlikle Lo Feng'e meydan okuyacaktı. Diğer zorluklar hiçbir şey değil, ancak Bei Kuyu'yu, bu bir numaralı alan lordu seviye dahi burada. Dilan kaşlarını çattı. Lo Feng daha önce Bei Zhuang'ı mağlup ettiğinde bu Dilan'ı çoktan şaşırtmıştı. Dilan gizlice Turuyan İmparator'un amaç hakkında bilgi verdi.
Majesteleri Beykuyu ile karşılaşırsa muhtemelen kaybeder. Dilan şöyle düşündü. 9. ve 10. seviye arasındaki fark çok açık ve eğitim süresi de çok kısa. İkisi sohbet ederken aniden güçlü bir enerji hissettiler. Yaşlı, Dilan ve Kasna'yla birlikte 5 sektör lordu dönüp baktı. Kutsal kule. Hepsi şoktaydı. Uzakta, 100 kilometreden fazla yükseklikteki görkemli kulenin içinde, tüm alanı saran inanılmaz derecede güçlü bir yasa enerjisi vardı. Etrafında altın işlemeler dolaşıyordu ve her yöne altın ışık saçılıyordu. Bir anda altın kulenin tamamı inanılmaz derecede göz kamaştırıcı hale geldi, güçlü yasa enerjileri insanları ürpertti. Kanun kaynağı iniyor. Yaşlı ve Dilan şaşkınlıkla bakıştılar, bu sahnede çok nettiler. Majesteleri Kutsal Tablet Kulesi'ndedir. Bir sektör lordu Dilan'ın arkasından neşeyle bağırdı. Kulede artık muhafızdan başka sadece majesteleri Lo Feng var. Yaşlı adamın da gözleri parlıyordu. Ve şimdi kanun kaynağı azalıyor, şüphesiz altın kanunu, majesteleri Lo Feng zaten altın kanunu tarafından tanındı. Yasa tanıma. Kasna şok oldu. Bu Lo Feng, o sadece etki alanı lordu seviyesinde. Dilan uzaktaki kuleyi izlerken son derece heyecanlı bir şekilde başını salladı ve şöyle düşündü. Büyük ustaya hemen haber vermeliyim. Kutsal topraklarda güçlüler bulutlar kadar çoktu. Sıklıkla kanun tanıma kazanan savaşçılar olurdu, bu kanun kaynağının inişi özel bir sahneydi. Burada eğitim gören savaşçılar buna zaten alışmıştı. Ancak bu kez Kutsal Tablet Kulesi'nin içinde ortaya çıkmıştı. Ve çoğu kişi, yalnızca etki alanı lordu seviyesindeki insan dehasının içeride tek başına çalıştığını biliyordu. İnsan dehası kanunen tanındı mı? Çok hızlı. Etki alanı lordu seviye 9 ve halihazırda yasa tanınırlığı kazandı. Görünüşe göre altın yasası açısından bakıldığında, zaten son derece yüksek bir seviyeye ulaşmış. Güçlü. Kutsal topraklardaki birçok savaşçı görkemli altın kuleye baktı. Kulenin içinde. Lo Feng koyu yeşil tabletin önünde sessizce durdu, gözleri iblis uluyan resme bakıyordu. Rumble. Alan sarsıldı. Lo Feng'in başının üzerinde altın bir damla belirdi ve aşağı indi. Damla. Altın damla doğrudan başına düştü ve sanki hiçbir şeymiş gibi vücudunun içinden geçti. Daha sonra ana çekirdeğine indi ve oradan da geçti, sonunda bu altın damlacık onun köken incisinin üzerine indi. Köken incisi, etki alanı lordu seviyesi için ruh ve genetik enerji birleşimiydi. Bu Lo Feng'in enerji çekirdeğiydi. Ve ayrıca onun ruh özü. Cechhe, altın damlacı incinin içine kolayca emildi ve incide fazladan bir altın çizgisi oluştu. Şu anda, Lo Feng resmi olarak altın kanunları tarafından tanındı. Alnında yavaş yavaş altın bir bıçak izi belirdi ve bu iz, insanlara ürperten bir güçle dalgalanıyordu. Bu, yasalar tarafından tanınmanın işaretiydi. Eş zamanlı olarak altın boynuzlu yaratığın alnında da devasa bir altın bıçak izi belirdi. Altın kanunu anlayışımın zaten tanınırlık düzeyine ulaştığını beklemiyordum. Lo Feng bir gülümseme ortaya çıkardı. Artık tanınmayı elde ettiğime göre, o zaman bilincim hukuk okyanusuna girebilmeli. Evrenin kaynağı kıyaslanamayacak kadar gizemliydi. Kişi sektör lordu seviyesine ulaştıktan sonra dünya enerjisi elde ettikçe, Lo Feng'in bilinci o geniş topraklarla rezonansa girebiliyordu ve menşe yasasının düşüşü ruhu tarafından emildikten sonra ruhunun bilinci bir evrim geçirdi ve bu sırada inanılmaz bir duygu hissetti, içinde değişir. Sanki bir annenin çocuğuna seslenmesi gibiydi. O. Bilincinin yarısını hızla geniş toprakları terk ederek çağrıya doğru gönderdi. Gümbürtü. Altın okyanus geniş ve sonsuzdu. Bu altın kökenli kanunun kaynağıydı. Tüm ilkel evrenin altın kökenli yasa kaynağı, o okyanustan yayılan sonsuz miktarda enerji, Lo Feng'in şimdiye kadar karşılaştığı herhangi bir savaşçının çok ötesinde güçlü bir basınç ondan geliyordu. Şans eseri, o zaten yasanın tanınmasını almıştı ve yasanın bir damlasını da özümsemişti. Rumble, güçlü dalgalar vahşice yükseldi. Bilinci, okyanusun içinde yüzen, sürekli olarak altın yasasını kavramayı arayan o köken yasası damlasının içindeydi.
Bilincinin bir başka kısmı geniş topraklardaydı, üçüncü ve son kısmı ise kutsal tableti incelemeye odaklanmıştı. Bilincim altın köken yasasını tanıdıktan sonra, altın yasasını anlama hızım artık uzay yasamınkinden daha yavaş değil. Lo Feng önündeki tablete baktı, içinden neşe hissetti. Kanunun tanınması, onun kavrama yeteneğinin zaten çok yüksek bir seviyeye ulaştığı anlamına geliyordu. 20 günlük çalışma. Sektör lordu seviyesindeki çalışma, alan lordu seviyesinden yüzlerce kat daha hızlı, ayrıca kutsal tabletin tam önündeyim. Şimdi benim bir günlük değerim, alan lordu seviyesindeki 100 yıllık çalışmamla eşdeğer. 20 gün, 2000 yıllık alan lordu çalışmasına yakın bir şey. Lo Feng bağırdı. Ve bu sadece sektör lordu ile alan lordu arasındaki farktı. Sanal Evren şirketi içinde, en yoğun rekabeti birincil bölge sektör lordu üyeleri yaşadı. Birçok kuşaktan oluşan dahiyane savaşlar, kahraman savaşları, evrendeki elitlerin emilimi veya benzerleri ile birlikte, sayısız yıllar boyunca elitlerin sektör lordu seviyesinde toplanması. Ancak yalnızca 100 tanesi ilk bölge sektör lordu seviyesine ulaşabiliyor. Hepsinin sektör lordu seviyesindeki dahilere bu kadar önem vermesine şaşmamalı. Bir günlük çalışma, bir alan lordunun bir yıllık çalışmasına eşdeğerdir. Eğer bir sektör lordu 10 binlerce yıl çalışırsa, alan lordu seviyesindeki dahi nasıl olur da bu kadar eğitim alabilir karşılaştırmak? Lo Feng düşündü. Ve bu tablet, altının ve uzayın tam üzerinde, faydaları benim için çok büyük. Lo Feng tablete baktı. Hala 10 günüm var, vakit kaybedemem. Yasanın tanınması Lo Feng'in dikkatini birkaç dakika dağıttı, ardından bir kez daha kendini tableti incelemeye verdi. Bu bölümün sonu. Bölüm 657, Teknik El Kitabı. Bir anda 30 gün geçmişti. İnsan, çalışma zamanın bitti, artık çıkabilirsin. Gardiyanın sesi Lo Feng'in kulaklarında ve zihninde gürledi ve onu hemen uyandırdı. Lo Feng'in bilinci hızla evren kaynağından ve yasa okyanusundan geri döndü ve kendisini uluyan iblisin resminden uzaklaştırdı. Lo Feng bu görkemli koyu yeşil kutsal tabletten gözlerini ayırmaya dayanamadı. Sadece bir ayın kalmış olması çok yazık. Bu kutsal tabletin üzerimdeki etkisi 9. evren tabletinden bile daha iyi. Lo Feng düşündü, 9 evren tabletinin ilk 7 resminin tamamı uzay yasalarıyla ilgiliydi, dolayısıyla altın yasalarını anlama konusunda en azından bu kutsal tabletten uzakta pek bir faydası olmadı. Lo Feng döndü ve çıkış yolunu takip ederek ayrıldı. Siyah zırhlı, koruyucuya benzeyen heykel orada duruyordu ve yanında da yere saplanmış 3 metre uzunluğunda devasa bir bıçak vardı. Biçimsiz bir baskı tüm bölgeyi sardı ve kuleye giren herkese onun gücünü hissettirdi. Gümbürtü. Kulenin devasa kapısı açıldı ve dışarıdan gelen ışık içeri girdi. Lo Feng tek başına dışarı çıktı. Majesteleri. Majesteleri Lo Feng. Dışarıda Dylan, 5 sektör lordu Sifan Qi ve Kasna duruyordu. Lo Feng gülümsedi ve onlara başını salladı, ardından ifadesi değişti çünkü dışarıda toplanmış büyük bir grup altın boynuzlu genç vardı ve hepsi kırmızı gözlü boğalar gibiydi, hepsi ona sertçe bakıyordu. İnsan Lo Feng, sana meydan okumak istiyorum. İnsan, meydan okumamı kabul et. Eğer cesaretin varsa, meydan okumayı kabul et. Her türlü ses yankılanıyordu. Lo Feng kaşlarını çattı ve Dylan'a ve gruba doğru yürüdü ve şöyle konuştu: önce eğitim alanlarına dönelim. Kıdemli Sifan Qi, bu çılgın insan grubuyla başa çıkma konusunda sana güveniyorum. Bundan sonra Lo Feng, Dylan'ı ve geri kalanını getirdi ve hızla kutsal tablet kulesinden ayrıldı. Bu noktada kendini biraz yorgun hissetti. Eğitim alanları içerisinde. Lo Feng ve grup kapıyı itip içeri girdiler. Lo Feng yürürken konuştu: Dylan, bir kılavuz seçmek için teknik kuleye gitmeden önce 30 günlük çalışmamı gözden geçirmek üzereyim. Bundan sonra hemen çalışmak için sessiz bir oda seçti. Majesteleri kesinlikle çok çalışkandır. Dylan başını salladı ve sahneye gülümsedi. Ölümsüzlüğe ulaşmadan önce ben de bu kadar çalışkandım.
Ölümsüzlüğe ulaştıktan ve sonsuz yaşamı elde ettikten sonra kişi artık bir yaşam süresine bağlı değildi. Ayrıca ölümsüzlerin iyileşme hızı son derece sert ve yavaştı, sonsuz yaşamları kadar yavaştı. Bu, ölümsüzlerin motivasyonunu kaybetmesine neden oldu ve böylece eskisi kadar çalışkan olmayı bıraktılar. Lo Feng odada bağdaş kurarak oturdu. Tabletle ilgili tam olarak kavrayamadığı şeyler üzerinde düşünürken gözleri kapalıydı ve bunları inceliği üzerinden geçmeye başladı. Farkında olmadan yarım ay geçmişti. Lo Feng gözlerini açtı ve bir gülümseme ortaya koydu. Tabletle ilgili çalışmamı bitirdim. 30 günlük çalışma süresi, kendisinin sektör lordu seviyesindeki 8 yıllık çalışmasına benzerdi ve etki alanı lordu seviyesindekinin 3000 yılına yakındı. Ve doğumundan bu yana Lo Feng henüz 300 yaşında bile değildi. Bu 30 gün içindeki gelişimi çok büyüktü. Elinden bir şey gelmiyordu. 9 evren ilkel kaos tabletinin zorluğu tamamen doğrusal olmayan bir şekilde arttı. Yağmur damlası ve çiseleyen yağmur resminin 36 harikasını anlamış olmasına rağmen, torrent resminin 72 damlası 100 kattan daha sertti. Bu 30 günden sonra bile idrak seviyesini ancak gök köprüsünün 9. katını geçebilecek seviyeye çıkarabildi. 108 damlayı kavramak. Normal bir savaşçının kavrayışı sadece onları anlamakla sınırlı olurdu, bu, bir sınavdan 100 puan almaya benziyordu. Ve bunun özünü kavramak, tüm ekstra ve bonus soruları bile doğru cevaplayıp 150 puan almaya benziyordu. Biraz daha zor ve daha derin olmasına rağmen, zorluğu yine de yüzlerce kat daha zordu. Bu aynı zamanda gerçek Yan İmparatorluğu'nun Lo Feng'e yüzen kanı incelemesini sağladığında Lo Feng'in bunu yapabilecek kapasiteye sahip olmadığından endişelenmesinin nedeniydi. Çünkü özü anlamak çok zordu. 30 günlük zaman. Bu, etki alanı lordu seviyesinin 3000 yıllık çalışmasına benziyordu. Bu da Lo Feng'in 3. torrent resmini tamamen anlamasına olanak tanıyordu. Bu onun 72 derin düşüşte 100 puan alacağı anlamına geliyordu ve bu, zaten geçmesi gereken kavrama seviyesine sahip olduğu anlamına geliyordu. Göksel Köprü'nün 9. katı. Sadece 30 gün oldu ve torrent resmini kavrayarak kavrama seviyemi 7. sıradan 9. sıraya yükseltmeyi başardım. Normal bir savaşçı, teoride bir sonraki resme, yani 4. resme devam eder. Ancak bunu yapamam. 72 damlanın en derin özünden geçmem gerekiyor. 30 günlük çalışması sırasında 72 damlanın özünün ne kadar zor olduğunu da fark etti. İlk 9 kolaydı, onları ilkel kaos şehrinde tamamlamıştı. Ortadaki 27'si çok daha zordu. Bladriva dünyasındaki karşılaşmalar sayesinde çalışma hızını artırdı ve Tiansky Sarayı'nın liderinin rehberliğiyle birlikte canavar tanrısı heykeline başvurarak sonunda onları bitirmişti. Son 72 en zoruydu. İmkansız seviye görevini tamamladıktan ve 50 yıl boyunca yeryüzünde çalıştıktan ve ayrıca kutsal tabletle 30 gün çalıştıktan sonra, etki alanı lordu düzeyindeki eğitiminin yaklaşık 3000 yılı, torrentte yalnızca 100 puan seviyesine ulaşmıştı. 72 damlanın özünden hiçbirini anlamamış olan resim. Zor, inanılmaz derecede zordu. Normal mutlak dahiler, sektör lordu seviyesinde bile 1000 çağlık yaşam sürelerinin tamamını geçirirler, ancak uzay kanununun 108 harikasının tamamını bile anlamazlar. Yalnızca gerçek zirvedeki süper dahiler, bunu yaparken bu kadar çok zaman kaybetme yeteneğine sahipti. O zamanların zirve dehası. Lianlo, 3000 yılını ilkel kaos şehrinde eğitim görerek geçirdi. Yetenek açısından, altın boynuzlu canavarın kan nehri enerjisini tetiklemesiyle, uzayın tercih ettiği çocuk Musha klanının üyesi, birlikte muhtemelen insanlığın süper dehası Lianlo'nun yeteneğini aşıyordu. Özellikle Lo Feng'in canavar tanrısı heykeli olduğundan, gökyüzü yırtan pençe üzerinde çalışmak için istediği zaman onu inceleyebilirdi. Lo Feng odadan çıktı ve hemen yanından birkaç silüet geçti. Dilan, 5 sektör lordu, Elder Sifan Qi ve Kasuna ortaya çıktı. Majestelerinin çalışması bitti mi? Dilan gülümsedi. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Tebrikler majesteleri, kutsal tablet üzerindeki çalışmanız nasıldı? Yaşlı ona baktı. Çok güzel. Lo Feng iltifat etti. Gerçekten iyiydi. Şu anda sadece kanun anlayışıyla cennet köprüsünün 9. katını geçebilirdi.
Ruh enerjisinin genliğini tamamen serbest bıraktığı ve 3200'ün üzerine çıktığı an, gücü 10 kattan fazla artacaktı. Eğer cennet köprüsüne girmeye kalksaydı 10. seviyeyi bile tamamen geçebilirdi. Sadece hukuk anlayışı açısından 9.'yu geçebilirdi. Ancak savaş gücü 10.'yu bile geçebilir. Şeytan notu mirası bana gerçekten fayda sağladı. Lo Feng içeriden tamamladı. Ancak gelişimim çok şaşırtıcı. Şimdi köprüyü denemek benim için iyi değil. Kendi gelişiminin yeterince iyi olduğunu bildiğinden artık köprüyü denemeye gerek yoktu, çünkü bunun özel bir faydası yoktu. Herhangi bir faydası olmadığı için bunu kendine saklamak en iyisiydi. Teknik kulesine gidelim. Lo Feng dedi. Kule, altın boynuz ırkının tüm manuel örneklerine sahip ve bunların çoğu benzersiz ve alışılmışın dışında. İnsan hazinesi bile bunlardan bazılarına sahip olmayabilir. Dilan gülümsedi, majesteleri akıllıca seçim yapmalı. Elbette. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Elbette. Sanal Evren şirketinden bir kılavuz satın almak istemek, büyük miktarda puan alışverişi gerektiriyordu. Normal kılavuzlar 10.000 puana kadar çıkarken, bazı değerli kılavuzlar 1 milyondan fazla, hatta 10 milyonlarca puana ulaşıyor. Bu inanılmaz değerli olanlara gelince, öğretmeni gerçek Yan İmparatoru bile bunları karşılayamaz. Pahalı olanı seçmem lazım, en pahalısından seçeceğim. Lo Feng düşündü. Ne kadar pahalı olursa değeri de o kadar yüksek olur, bu şüphesizdi. Pahalı olanlardan kendine uygun olanı seçiyor. Bir süre sonra Lo Feng ve grup kutsal topraklardaki yolları takip ederek görkemli beyaz kuleye ulaştı. Kulenin tamamı kutsal tablet kulesi kadar yüksekti, ancak rengi tamamen beyazdı ve sakinleştirici bir enerji yayıyordu. İnsan ona yaklaştıkça ruhu daha önce hiç olmadığı kadar sakinleşiyordu. Lo Feng ve diğerleri merdivenleri tırmanıp kulenin devasa kapısından girerek 1. kata ulaştılar. Bu 1. seviye alım seviyesidir. Yaşlı Sifan Kuyu iyi tanıtıldı. Majesteleri Lo Feng. Delici bir ses yankılandı, koyu yeşil zırh giymiş bir kadın altın boynuz yarış klan üyesi oraya doğru yürüdü. Lo Feng'e mutlak bir mum gibi güzellik hissi verdi. Yapıları tamamen farklı olduğundan derileri insanlardan çok farklıydı. Kadın klan üyesi gülümsedi, majesteleri Lo Feng, ben Sesi, burada teknik kuledeki resepsiyon görevlisiyim. Duayen sarayının emrini aldığımdan beri hasretle bekliyordum. Dolayısıyla buradan kılavuzlardan herhangi birini seçip baştan sona okuyabilirsiniz ve onu seçin, ben de size gerçek kılavuzu vereceğim. Majestelerine tam bir açıklama yapacağım ve size seçiminizi yapmanız için yeterli zaman vereceğim. Sonuçta buradaki kılavuzların sayısı çok fazla ve toplamda 999 tane var. Bu kuledeki seviyeler, her seviyede bunlardan milyonlarca var. Sizin gözetiminizde olacağım Bayan Sesi. Lo Feng dedi. Majesteleri Lo Feng, biz burada bekliyor olacağız. Hiç aceleye gerek yok, akıllıca seçim yapın çünkü bu nadir bir şans. Kıdemli Sifan Kuyi dedi. Lo Feng başını salladı. Hadi gidelim. Lo Feng Sesi'ye baktı. Ben liderlik edeceğim. Sesi, Lo Feng'in yanında yürüdü ve hızla 2. seviyeye ulaştı. Lo Feng baktı ve soğuk bir nefes aldı. 2. kattaki alan çok büyüktü. Yalnızca yüksekliği yaklaşık 100 metre yüksekliğindeydi ve birçok kitap rafı birbirinden ayrılmış ve eşit aralıklarla yerleştirilmişti. Düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olmalarına rağmen alan çok büyüktü ve her raf 70-80 metre yüksekliğindeydi ve her birinde çok sayıda kitap saklanıyordu. Yalnızca 2. seviyenin tamamında kesinlikle 1 milyonun üzerinde kılavuz vardı. Her seviyede çok fazla var ve 999 seviye mi var? Lo Feng bağırdı, sadece bir yarışa ait kılavuzların sayısı çok saçma. Lo Feng etrafına baktı. Her kılavuzun bir fiyatı olduğunu keşfetti. Bazılarının fiyatı 120 katkı puanı, bazılarının ise 388 puan oldu. Majesteleri Lo Feng. Sesi onun yanında açıkladı. Kılavuzların 999 seviyesi puanlarına göre ayrılmıştır. 1. seviyenin en pahalı kitabı yalnızca 612 katkı puanı gerektirir. 2. seviyenin en ucuz kitabı ise 612 puan gerektirir. Yukarı çıktıkça daha da pahalılaşır. 999. seviye ne kadar pahalı? Lo Feng sordu.
999. seviyedeki en ucuz kitap yaklaşık 98 milyon katkı puanı gerektirirken, en pahalı kitap yaklaşık 1,6 milyar puan gerektirir. Sesi, tabii ki majesteleri Lo Feng bunlardan herhangi birini seçebilir, dedi. Bu bölümün sonu. Bölüm 658, 999. Seviye. Dişi altın boynuz ırkından sesindeki kıskançlık duygusunu gizleyemedi. O halde 999. seviyeye gidelim. Lo Feng gülümsedi. Evet. Sesi içeriden mırıldandı, bu bekleniyordu. Lo Feng, sesi ile birlikte sürekli merdivenlerden yukarı çıktı. Onlar yükseldikçe, altın boynuz ırkının insanların sayısının giderek azaldığını fark etti. 800. seviyenin üzerine ulaştığında, her seviyede yalnızca ara sıra bir resepsiyon görevlisi görüyordu ve altın boynuz ırkı klan üyelerini hiç görmüyordu. Sesi, altın boynuz yarışımızın kuralları, teknik kulenin her seviyesine girebilmek için yeterli katkı puanına sahip olmanız gerektiğidir. Yeterli puan olmadan daha yükseğe çıkamazsınız. 999. seviyeye girmek gibi, en azından oradaki en ucuz kılavuzu satın almaya yetecek kadar puana sahip olmak ki bu da yaklaşık 98 milyon puan demektir. Majesteleri, dilediğiniz kılavuzu seçebildiğiniz için böyle bir zorunluluğunuz yok. Lo Feng gülümsedi. Katkı puanları. Hiç yoktu. Irkınızın katkı puanlarını nasıl hesaplıyorsunuz? Lo Feng yolda yürürken sordu. Katkı puanı kazanmanın birçok yolu vardır. Yollardan biri, ırk içinde belirli puanları olan bir çocuk sahibi olmaktır ve gücünüz arttıkça, etki alanı lordu, sektör lordu seviyesine ulaştıkça ve hatta ölümsüzlüğe doğru ilerlediğinizde, her türlü puanı alın. Ayrıca orduya katılmak, insanlık adına savaşlara katılmak, buradaki her türlü katkı da puanla takas edilebilir. Özetle, yarışımıza katkıda bulunduğunuz sürece puan alacaksınız, dedi sesi. Puanların çok faydası var. Kılavuzlar, silahlar, hazineler, hatta büyük miktarlarda muhafızlar satın almak için kullanılabilirler. Temel olarak paranın satın alamayacağı, puanların satın alabileceği şeyler. Lo Feng şok olmuştu. Altın boynuz ırkı, tehdit altında olduğunu hisseden itaatkar bir ırktı. Dolayısıyla katkı puanlarının önemi o kadar korkunç bir seviyeye çıkmıştı ki, çocuk sahibi olmak bile puan verirdi. Ve böyle bir sistemde, ırkın gelişme ve büyüme çabası doğal olarak şok edici olacaktır. Bunu geçmişteki amansız tutkulu mücadelelerinden kesinlikle görebiliriz. Farkında olmadan zaten 999. seviyeye ulaşmışlardı. Girişte bir resepsiyonist vardı. Ana görevi, kılavuzları seçenlerin yeterli katkı puanına sahip olmasını sağlamaktı. İkincisi, kimsenin kitaplara zarar vermediğinden emin olmak için oradaydı. Seni majesteleri insan Lo Feng. Yaşlı adam girişte eğildi. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Bu yaşlı adam aslında bir ölümsüzdü, aynı zamanda bu teknik kuledeki resepsiyonistlerin en güçlü üyesiydi. İnsan Lo Feng. Yaşlı adam etraftaki rafları işaret ederek şöyle dedi, 999. katın tamamı kulenin en yüksek katıdır. En değerli kılavuzların hepsi burada toplanmıştır ve burada toplam 128.120 kılavuz vardır. Lütfen etrafınıza bir göz atın ve seçin bir. Lo Feng, yüksek kılavuz raflarının yanında yürüdü. Sesi onun yanında konuştu. Majesteleri Lo Feng, içeri doğru yürüdükçe kılavuzların düzeninin değeri artıyor. En içtekiler en yüksek katkı puanlarını gerektiriyor ve köşedeki en yüksek rafta bulunanlar ise en yüksek katkı puanlarını gerektiriyor. Bu 999. seviyenin en pahalı kılavuzu, dedi ve sağ köşeye işaret etti. Ah! Lo Feng gülümsedi ve doğrudan oraya uçtu. Her raf 60-90 metre uzunluğundaydı. Kılavuzlar arasında en azından 2. ve 3. seviyede gördüklerinden çok daha fazla aralık vardı. Sonuçta bu seviyede yalnızca 130.000'e yakın kılavuz vardı. Lo Feng birçok rafın yanından uçtu ve en üstteki manuel rafın önündeki sol köşeye ulaştı. Lo Feng baktı.
Buradaki kılavuzlar öncekilere göre çok daha pahalıydı. 80 metre yüksekliğindeki bu rafta sadece 3 kılavuz vardı, rafların en küçüğüydü ve bu kılavuzların yanlarında fiyatları da vardı. Üstteki 1 milyar 680 milyon, alttaki 1 milyar 620 milyon, en alttaki ise 1 milyar 600 milyondu. 1,6 milyara ulaştılar. Hehe. Löfven rafın tepesinde süzüldü ve okumak için en pahalı olanı aldı. Tek başına örnek kitap tuhaf bir metalden yapılmış gibi hissetti. F sınıfı metal kılavuzu? Abartılı. Löfven şok oldu, ardından başını salladı ve güldü. Doğru görünüyor, kılavuzların sürekli olarak tüm ırka aktarıldığı önemli bir yer olarak, bu manuel örneklerin trilyonlarca yıldan fazla dayanması gerekiyor ve normal malzemeler kesinlikle çürüyecek. Bu yüzden F kullanıyor olmaları garip değil, kaliteli metaller. Sonuçta, bir Yunmo gezegen gemisinin hibrit bakır özü sayısız kılavuz hazırlamak için yeterli. Altın boynuz yarışı için bu gerçekten hiçbir şey. 2 tonluk ağır kitabı kaldırdı. Üzerindeki isim Altın Ruh'tu. Bu nedir? Normalde en üst düzey kılavuzların tümü uzay veya zaman ve benzerleri ile ilgilidir. Özellikle altın kanunları üzerine bir kitap tek başına o kadar harika olamaz. Löfven kendi kendine mırıldandı, yalnızca altın yasalarını anlamak kişiyi yalnızca normal bir ölümsüz yapar ve hem uzayı hem de zamanı kavramak kişinin güçlü bir evren şövalyesi olmasına olanak tanır. Tıpkı uzay yasalarını anlamış sayılmak için 9. evren göksel köprüsünün 21. seviyesini geçmek gerekiyordu. Ve eğer kişi uzay ve zamanı incelemez ve sadece altın, tahta veya benzerleri üzerinde çalışırsa, ölümsüz olsalar bile ancak 10. seviyeye geçme gücüne sahip olabilirler. Elbette altın, ağaç, su, ateş, toprak, rüzgar, gök gürültüsü ve ışık gibi diğer yasalar da başlangıçta kolaydı. Ancak son adımlar inanılmaz derecede zordu. Pek çok sektör lordunun ölümsüzlüğe geçememesinin nedeni de buydu. Zaman sektörü lordunun son 20.000 yıllık ömrü içinde ölümsüzlüğe geçme garantisinin olmamasının nedeni de buydu. Son adım son derece zordu. Ancak altın kanunları gibi kanunların tanınmasını sağlamak çok daha kolaydı. Buna karşılık, uzay yasasını anlamış sayılmak için 21. seviyeye geçmek gerektiğinden, uzay yasasının tanınmasını sağlamak, altın yasadan 10 binlerce kat daha zordu. Ve tanınmak için bu yasaların her birinin anlaşılmasında son derece yüksek bir seviyeye ulaşmak gerekiyordu. Örneğin, ışınlanma mı? Temel olarak, uzay yasasının tanınmasını sağlamak inanılmaz derecede zor bir şeydi. Altın ruh mu? Löfven metal kitabı açtı ve okumaya başladı. Altın ruh, altın boynuz ırkı kalıfının büyük bir duayeni tarafından yaratıldı. Çoğunlukla uzay yasasına altın yasasından yaklaşmak ve ikisini birleştirerek korkunç saldırı altın ruhunu yaratmakla ilgiliydi. Bu tamamen bir savaş tekniğiydi, kavramayla ilgili değildi. Tıpkı insan hazinesindeki kara delik evrimi gibi, bu da tamamen bir savaş tekniğiydi. Savaş teknikleri tamamen güçlenmeye yönelikti. Ancak Löfven'in değiştirdiği zaman alanı karalamaları, yasaların anlaşılmasına ve 9 evren tabletinin anlaşılmasına yardımcı olmaktı. Tamamen farklı bir tarza aitti. Biri ders çalışmak için, diğeri savaşmak içindi. Hangisi daha iyiydi? Kimin okuduğuna bağlıydı. Savaş teknikleri kişiyi daha güçlü hale getirirken, çalışma türleri kişinin kanunlara ilişkin anlayışını daha hızlı arttırabilir ve kanunları daha sağlam hale getirebilir. Goldsoul'un düşük seviyeden yüksek seviyeye kadar toplam 72 tekniği vardı. 35'ine kadar olan birinci teknik ölümsüz olanlar için kullanılabilirdi. 36'dan 70'e kadar olanlar ölümsüzler ve evren şövalyeleri içindi. 71. ve 72. sadece evren şövalyeleri içindi. Eğer kişi sektör lordu seviyesindeki birinci 35 tekniği kavrayabilirse, bir ölümsüzü tamamen yenebilecek mi? Resmi seviyedeki bir ölümsüze benzer mi? Löfven kılavuzun açıklamasına baktı ve derin bir nefes aldı. Bu güç gerçekten dehşet vericiydi. Nansen silahının 9 seviyeli anlayışı ancak normal bir ölümsüzün seviyesine ulaştı. Ayrıca bu tam bir savaş tekniğiydi. Evren şövalye seviyesine kadar kullanılabilir. Şu anda elimde canavar tanrısı heykeli ve zaman mekan karalamaları var. Ancak bunların hepsi benim yasaları anlamam için, gerçek anlamda bir savaş tekniğim yok.
Lo Feng düşündü. Ve sektör lordunun zirvesindeyken, bu benim için kendi tekniğimi yaratmanın zamanı olurdu. Ancak ondan önce, birkaç zirve seviyesinde teknik öğrenmek ufkumu genişletecektir. Bu benim seçimlerimden biri olacak. Lo Feng diğerlerine geçmeden önce bu kitabı kolunda taşıdı. Seçimini onaylamak için acelesi yoktu. Ancak hangisinin daha uygun olduğunu kontrol etmek için diğerlerini hızla okudu ve sonunda en istisnai olanlar arasından seçim yaptı. Bir rafın önünde duruyordu ve baştan sona ondan biçimsiz bir ruh enerjisi yayılıyordu, aynı anda binlerce kılavuzu okuyordu. O okumaya devam ettikçe birçok kılavuz birlikte göz gezdirdi. Şu an binlercesini okumuştu. Lo Feng tüm bu kitapları kapatmak ve sonraki binlerce gruba geçmek için ruh enerjisini kullandı. Sesi olay yerinde şaşkınlıkla ağzını açmaktan kendini alamadı, bu insan dehası Lo Feng cidden çok ciddi. İnanılmaz. Her seferinde birkaç bin tane okuyan böyle bir el kitabını seçen kişi, kesinlikle dizginsiz kalır. Çok geçmeden Lo Feng 3 metal kitap taşıdı ve 999. katın yan tarafına doğru yürüdü ve bir sandalyeye oturdu ve 3 kitabı oraya koydu. Majesteleri Lo Feng. Sesi gülümsedi ve yanına gitti. Seçimini yaptın mı? 1. Altın ruh kitabını gördü ve dişlerini gıcırdatmadan edemedi. En pahalı olanı hemen seçen bu insan cidden. Neredeyse bu 3 tanesinden birini seçeceğim. Lo Feng gülümsedi ve 3 kitaba baktı. Bu 3 kitabın hepsinin isimleri kapaklarına kazınmıştı. Bunlar Gold Soul, Nansen Armament 36 seviyeleri ve XILO DUO'nun günlüğü idi. Fiyatları ise 1,68 milyar katkı puanı, 910 milyon puan ve 100 milyon puan oldu. Bu üçünün de kendine göre faydaları var. Hangisini seçmeliyim? Keşke üçünü de seçebilseydim. Lo Feng'in aklında birçok düşünce vardı, ardından başını salladı ve güldü, o sadece çok açgözlüydü. Bu bölümün sonu. Bölüm 659, Seçim. 3 kılavuzun farklı fiyatları vardı. Altın ruh son derece güçlü bir savaş tekniğiydi. Nansen silahlanma 36 seviye, altın boynuz ırkının en büyük duayeni XILO DUO tarafından yaratıldı. Bu kılavuzun silahlanmanın basitleştirilmiş versiyonu olduğu söylenebilir. Bu aynı zamanda bir savaş tekniğiydi ve aynı zamanda uzay ve altın kanunları tekniklerini incelemenin bir biçimiydi. Teknikler 36 seviyeye ayrıldı. En zayıf birinci seviye, altın ve uzay yasalarını çok az anlayan birinin hala kullanabileceği seviyeydi. En güçlü son seviye, resmi ölümsüz seviyesinde birisini gerektiriyordu. Özetle, bu 36 seviye ortalama bir güç seviyesine sahipti. En güçlü 36. seviyenin yüksek talepleri vardı, ancak yalnızca resmi seviyedeki bir ölümsüzün gücüne sahipti. Bu tür özel kılavuzların savaş yeteneği ve çalışma açısından zayıf insanlara büyük faydaları vardı. Ancak fiyatları genellikle çok yüksek olmaz ve normalde yaklaşık 100 milyon katkı puanı civarında olur. Ancak XILO DUO tarafından yaratıldığı için fiyatı 910-100 milyon puan olarak belirlendi. XILO DUO'nun günlüğü, onun ortadan kaybolmasının ardından ölümsüz öğrencileri tarafından yazılan öğretilerinin kayıtlarıydı. Kayıtları çok detaylı olup, birçok açıklama ile birlikte kullanım teknikleri ile birlikte örnekler de göstermektedir. XILO DUO'nun kendisine bıraktığı bir şey değil, bir kayıt koleksiyonu olduğundan, bugünlük en fazla eğitimde bir referans olarak, yardımcı bir kılavuz olarak kullanılıyordu. XILO DUO ile ilgili olmasına rağmen fiyatı toplamda sadece 100 milyon katkı puanıydı. Hangisini seçmeliyim? Şüphesiz altın ruh, 3 savaş tekniğinin en güçlüsüydü. En düşük seviyeden en yüksek 72. seviyeye kadar, evren şövalyelerinin bile kendi içinde teknikleri vardı. Lo Feng düşündü. Nansen silahlanma 36 seviyeleri eğitimim ve gelecekte kendi tekniklerimi yaratmam için çok faydalı. XILO DUO'nun girişine göre, bu kılavuz onun en sağlam temel çalışmasıydı. Tabii ki, savaş gücü açısından, açıkça daha zayıf, sadece Nansen silahını kullanmanın bir yolu olduğundan,
Gücü yalnızca resmi seviyedeki ölümsüz seviyeye ulaşıyordu. Bu, altın ruhtan en az 2 devasa seviye daha zayıftı. XILO-DUO'nun günlüğünün eğitim açısından faydaları var. Ancak bu sistematik bir savaş tekniği değil. Ancak, büyük bir kısmı XILO-DUO'nun öğrencilerine öğrettiklerinden oluşuyor, etkileri kesinlikle hiç de zayıf olmayacak. Tek şey, sistematik değil. Lo Feng kaşlarını çattı. Üçünün de artıları ve eksileri vardı. Hangisini seçmeliyim? Gold Soul'un son derece yüksek bir noktaya kadar eğitim için bir sistemi var. XILO-DUO'nun günlüğü tamamen bir yardımcı kılavuzdur. Lo Feng kaşlarını çattı ve düşündü. Nansen silahının en güçlü saldırısının 36 seviyesi yalnızca resmi seviyedeki ölümsüz seviyededir. Temel bilgiler için açıkça iyi, eğer XILO-DUO'nun yarattığı tüm teknikleri içeren bir kılavuz edinebilseydim. XILO-DUO'nun kendisi için oluşturduğu teknikleri içeren bir kılavuzu vardı. Son derece karmaşık ve derindi. Yazık oldu. Bu teknik kulede bu kılavuz yoktu ve sadece en temel olanı olan Nansen silahlanma 36 seviyeleri vardı. Kararımı verdim. Lo Feng aniden ayağa kalktı. Yanında sabırla bekleyen Sesi şaşkınlıkla sordu, "Majesteleri Lo Feng, seçiminizi yaptınız mı?" Bu." Lo Feng ortadaki kitabı seçti. Nansen silahlanma 36 seviyesi mi? Bayan Altın Boynuz klan üyesi biraz şaşkına dönmüştü. Merakla Lo Feng'e baktı, bu insan dehasının en pahalı altın ruhunu seçeceğini düşünmüştü. Majesteleri Lo Feng, Nansen silahlanma 36 seviyesi seçiminizi üst yönetime bildireceğim. Beklemek için birinci kattaki resepsiyon odasına gidebilirsiniz ve kılavuzunuz kısa süre içinde gönderilecek. Tamam. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Rüzgar gibi merdivenlerden aşağı indi. Ormandaki 10 kuş, eldeki bir kuşla karşılaştırılamaz. Lo Feng düşündü. Altın ruh güçlü olmasına ve bir evren şövalyesine bile faydalı tekniklere sahip olmasına rağmen, bir evren şövalyesine, oraya ulaşmam ne kadar sürer ve bu hangi yıl olur? O seviyede, gücüm çok büyük olacak ve bakış açılarım geniş olacak. Kesinlikle sanal evren şirketinden iyi bir teknik satın alabileceğim. Bu Nansen silahı 36 seviyesi sonuçta XILO-DUO'nun mutlak temel öğrenimidir. O zamanlar bu güçlü temel bilgiler kılavuzunu oluşturup basitleştirdiğinde, Nansen silahını bu şekilde yaratabildi. Nansen silahı tüm evrende dolaşabilir ve birçok ırk tarafından kullanılabilir. Ve XILO-DUO, altın boynuz yarışının en büyük varlığıydı. Onun temel kılavuzu tüm yarışın en iyisi olmalı. Gücü daha zayıf olmasına rağmen. Bana göre hala altın ruhlardan daha iyi. Ormandaki 10 kuş, eldeki bir kuşla karşılaştırılamaz. Sonuçta göremediğimiz şey gerçekçi değildir. Altın ruhların 36. seviyeden itibaren 72 tekniğini serbest bırakmak için ölümsüz olmak gerekiyordu. Ve altın boynuzlu canavarı için en zor yolu seçmişti, onun ölümsüz seviyeye ulaşması son derece zor olurdu. Ölümsüz seviyeye ulaştığımda, doğal olarak daha iyi tekniklerime sahip olacağım. Dolayısıyla bana göre yalnızca altın ruhların ilk 35 tekniği faydalıdır ve bunların hepsi Nansen 36 seviyeleriyle karşılaştırılamaz. Güçleri benzer olabilir, ancak çalışma ve yaratıcılık açısından ruh silahına yardımcı olacak şekillerde, kıyaslandığında sönük kalır. Lo Feng, kutsal şehrin duayen sarayındaki teknik kulede kılavuzunu alırken, karanlık bir salonun içinde, Bei Zhuang sessizce orada oturdu, bakışları kasvetliydi, neredeyse patlamak üzere olan bir yanardağ gibiydi, çevredeki alan donmuştu. Sevgili kardeşim, o insan dehasına yenilmek seni bu kadar mı üzdü? Mor zırhlı siyah tenli bir genç yürüdü. Görünüşü Bei Zhuang'a çok benziyordu, sadece mizacı farklıydı. Bei Zhuang vahşi ve patlayıcıydı, ancak bu diğer genç buz gibi bir bakışa sahipti ve gururlu ve mesafeli görünüyordu. Sadece ara sıra gözlerinde bir kötülük belirirdi. Büyük kardeş. Bei Zhuang ayağa kalktı, bakışları karmaşıktı ve başını indirdi ve şöyle dedi, kaybettim, ben, 1 milyar kutsal şehir insanımızın önünde kaybettim. Bu maçı kaybetmek hiçbir şey değil. Ancak bu kadar karamsarlığa devam ederseniz hocamız büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. Mor zırhlı Bei Kuyo soğuk bir tavırla söyledi. Öğretmen,
Bei Juang şaşkına dönmüştü. Her ne kadar sarayın duayen dahilerinden olsalar da. Ancak öğretmenleri kendisi de duayen değildi. Duayen hangi seviyedeydi? Sadece ara sıra bazı ipuçları verirlerdi. Peki gerçekten bir öğrenci almaları için mi? Bu inanılmaz derecede zordu. Uyanmak. Bei Qiu emretti, madem kaybettin, ağabeyin onu senin için yenmek zorunda kalacak. Bei Juang'ın gözleri başını sallarken parladı. Abi, eğer ona meydan okursan onu kesinlikle yeneceksin, çünkü onun gücü benimkinden sadece biraz daha güçlü. Bu sana rakip olmaktan çok uzak. Bei Qiu başını salladı. Aniden dışarıdan bir silüet içeri girdi. Dahi kardeşler Bei Juang ve Bei Qiu'ya baktıktan sonra o silüet durdu. Saray muhafızlarından biriydi, saygıyla eğildi, komutan Bei Qiu, haberi zaten aldık. O insan dehası Lo Feng yaşam alanını terk etti ve teknik kuleye girdi, gelmesi çok uzun sürmeyecek. Oradan. Ah! Bei Qiu'nun gözleri parlayarak yumuşak bir şekilde şöyle dedi, fırsat geldi. S.O.O. Bei Qiu bulanıklaştı ve hızla oradan ayrıldı. Büyük kardeş. Küçük kardeşi Bei Juang onun ne yapmak üzere olduğunu tahmin etmişti. İçinde tutkuyla yanmadan edemedi, hemen bağırdı ve başka bir bulanıklığa dönüşerek dışarı fırladı. Teknik kulenin 1. seviyesinde. Lo Feng, Elder Sifan Kui, Kasna, Dylan ve 5 sektör lordu muhafızı orada oturup dinlendiler. Gümbürtü. Bir grup bulanık silüet, formları toplanmadan önce salonda belirirken alanı güçlü bir baskı kapladı. 12 altın boynuz ırkı ölümsüzüydü. Majesteleri Lo Feng, kılavuzunuzu teslim ediyorlar. Kıdemli Sifan Kui usulca söyledi. Lo Feng gülümsedi ve oraya gitmeden önce ayağa kalktı. 12 ölümsüz, tüm bölgede baskı altındaydı. Lider, boğuk sesli, yeşil tenli bir kadındı ama enerjisi, kıdemli Sifan Kui'ninkinden daha zayıf görünmüyordu. İnsan dehası Lo Feng, kılavuzu buraya teslim etmek için duayenin emri altındayız. Umarız burada okursunuz ve işiniz bittiğinde bize geri verirsiniz. Ayrıca, Laos dünyasını terk ettiğinizde, bunu yapmayacağınızı umuyoruz. Kılavuzun sırlarını açığa vur. Elbette. Lo Feng başını salladı. Yeşil tenli kadın elini salladı. Neredeyse bir kutuya benzeyen 30 cm kalınlığında metal bir kitap Lo Feng'e doğru süzülerek ortaya çıktı. Lo Feng başını salladı ve metal kitabı aldı. Nansen 36 seviye, kelimeler oraya açıkça kazınmıştı. Lo Feng hemen onu açtı ve okudu. Bu, Xiluo'nun yazdığı temel kılavuzdu. Sadece temel bilgiler olmasına rağmen Lo Feng'in yüce varlığın sonsuz bilgisini hissetmesine izin verdi. Aslında böyle. O zamanlar Xiluo aslında Nansen silahını bu şekilde yarattı. Kendim için bir teknik yaratmanın bu şekilde yapılabileceğini bilmiyordum. İnanılmaz, çok az çabayla ama harika sonuçlarla. Lo Feng'in gözleri okudukça parlıyordu ve yüzü de kızarıyordu. Bu, uzun zamandır ilk kez Lo Feng'in altın ve uzay ruhu okuyucularına uygun bir kitabı vardı. Yalnızca en iyilerden öğrenen Lo Feng, o büyük varlığın sonsuz bilgisini hissedebiliyordu, o güçlü varlığın bunu basitçe yazmış gibi göründüğünü, eğitimin özünü tasvir ettiğini hissedebiliyordu. Neredeyse 9 evren tabletinin yaratıcısının zaman uzay karalamalarını yazarken yaptığı gibi, herhangi bir resim kolayca yüzlerce hatta binlerce açıklama tekniği yaratabilir. Bu da buna fazlasıyla değer. Bir evren şövalyesinin tekniklerini açığa çıkarmasına izin veren bir el kitabının değeri yalnızca 1,6 milyar katkı puanının üzerindeydi. Bu yalnızca temel bilgilerdir ve yine de 910-100 milyon katkı puanı değerindedir. Öyle görünüyor ki yalnızca Xi'nin ismi değil Lo. Bu temel bilgiler kılavuzu gerçekten hoş bir sürpriz. Eğer setin tamamına sahip olsaydım, fiyatı bu kadar basit olmazdı, kesinlikle 100 milyar puandan bile fazla olurdu. Lo Feng içeride düşünüyordu. Doğru, tüm altın boynuz yarışının en içteki temel kılavuzları, eğer yarışın menajeri olsaydım, onları teknik kuleye yerleştirmezdim. Bu kozlar gizli kalmalı. Xiluo'nun tüm seti bir yere saklanmalı başka. Lo Feng okudukça daha da şaşırdı, buna fazlasıyla dedi. Tek nefeste son sayfaya kadar dönmüştü. Son sayfada sadece basit bir söz vardı. Ruh okuyucuları,
Onların en büyük gücü, çok sayıda ruh silahını kontrol edebilmektir. Bu nedenle, ruh enerjisi genliği ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Eğer sektör lordu zirve seviyesinde, ruh enerjinizin genliği 300'e bile ulaşamıyorsa, o zaman olmaktan vazgeçin bir ruh okuyucusu, bu kılavuzumdan vazgeç, sana uygun değil. Sen de gerçek bir ruh okuyucusu olmaya uygun değilsin, bu. Bölümün sonu. Bölüm 660, XILO-DUO'yu çalışmak. Lo Feng Metal kitabı kapattı, gözleri neşesini zar zor zapt ediyordu. Öğretmeni Turuyan, güç açısından mutlak bir savaşçı olsa da, tüm altın boynuz ırkının en büyük lideri XILO-DUO ile karşılaştırıldığında, bu oldukça büyük bir farktı. Turuyan bir savaşçıydı ve aynı zamanda altın ve uzayı birlikte inceleyen biri değildi. Bu nedenle, Lo Feng, XILO-DUO'nun temel bilgiler hakkındaki kitabını incelemeye başladığında, anında perdenin kalktığını hissetti ve ona yepyeni bir dünya açıldı. Bir ruh okuyucusunun bu şekilde eğitim alabileceğini beklemiyordu. Bir ruh silahının bu şekilde yapılabileceğini beklemiyordu. Bir tekniğin bu şekilde yapılabileceğini beklemiyordu. Bir ruh okuyucusunun gerçekte yapması gereken şey budur. Lo Feng bağırdı. Ruh enerjisi genliğim 3200'ü aşıyor, birçok imparator seviyesindeki ölümsüz bile benimle kıyaslanamaz. XILO-DUO'nun söylediğine göre, bir ruh okuyucusu için en önemli şey onun ruh enerjisi genliğidir, onun temel kılavuzunun bunun için yüksek bir gereksinimi vardır fazla. 36 temel seviye vardı. Hepsi normal veya daha küçük bıçaklarla çalışıyorlardı. Herhangi bir köken kanunu gravürü yoktu, binlerce bıçağın yüz binlercesini aynı anda kontrol etmek çok normaldi. Dolayısıyla genlik ne kadar yüksek olursa, kişinin kontrol yeteneğini, yasa kavrayışını, teknik yaratıcılığını ve diğer yönlerini test eder. Babata, bundan sen silahlanma 36 seviyesini de hatırlamalısın. Lo Feng bilincinde Babata ile iletişim kurdu, büyük miktarda kelime ve benzerleri hızla zihninde aktı. Bir kuantum bilgisayardan bile daha güçlü zihinsel yeteneklere sahip olan Babata, kılavuzun tamamını hemen edindi. Kulenin içinde. Lo Feng Metal kitabı kontrol etti ve ölümsüzler grubuna doğru uçurdu. Majesteleri bunu tamamen ezberledi mi? Önde gelen yeşil tenli ölümsüz kadın boğuk bir sesle söyledi. Lo Feng başını salladı. 12 ölümsüz, Lo Feng'e başını salladı ve bir bulanıklığa dönüştü. Hepsi ortadan kayboldu. Hadi gidelim. Lo Feng döndü ve dedi. Majesteleri çok mutlu görünüyor. Dylan yanlarına doğru yürürken şunları söyledi. Ödüllerim çok büyük oldu. Lo Feng gülümsedi. Yanındaki yaşlı Sifan Kuyo-i de hemen mutlu oldu. İster kutsal tableti ister kılavuzu inceliyor olsun, hepsi son derece değerliydi. Ancak altın boynuz yarışının Lo Feng'in onları ücretsiz olarak incelemesine izin vermesi kesinlikle bir yatırımdı. Lo Feng'in ödülleri ne kadar yüksek olursa, Lo Feng insanlığın üst kademesi olduğunda doğal olarak bunu hatırlayacaktı. Eğer Lo Feng nankör olsaydı ve bu iyiliği daha sonra unutmayı seçerse o zaman altın boynuz ırkının da hiçbir şey yapamayacağı kesindi. Tamamen bir yatırımdı. Teknik kulenin yüksek girişi uzun süre açık kaldı, Lo Feng ve grubu dışarı çıktı. Başka bir grup ateşle altın boynuz yarışı genci. Lo Feng dışarıdaki alan Lord 9. seviye genç grubuna baktı ve ardından şok oldu, bu çok tuhaf, neden bana meydan okumuyorlar? Genellikle bu gençler beni fark ettikleri anda tutkuyla bana meydan okurlar. Hua! Orada toplanan binlerce alan Lord seviye 9 genç doğal olarak ayrıldı ve iki siyah tenli genç ortaya çıktı. Bei Tuan mı? Lo Feng onlardan birini hemen tanıdı. Daha sonra bakışları Bolan'a benzer bir gurur havası yayan diğer siyah tenli gence takıldı. Yalnız yenilmez mutlak dahilerin çoğu bu aurayı yaydı, Bei Juan'ın yanındaki genç ona çok benziyor. O efsanevi Bei Kuyo-i mu, onun ağabeyi mi? Majesteleri Lo Feng, bu Bei Kuyo-i. Yaşlı iletişim kurdu. Bei Kuyo-i nor bir zırh giymişti,
Kulenin merdivenlerinde duran Lo Feng'e sert bir şekilde bakarken bakışları soğuktu, sesinde bir parça kötülük vardı ve şöyle dedi, "İnsan Lo Feng, yenildiğini duydum küçük kardeşim Bei Zhuang, gerçekten de biraz gücün var. Ben, Bei Qiu, bugün teknik kulenin önünde sana resmi olarak meydan okuyorum. Meydan okumamı kabul etmeye cesaretin var mı?" Binlerce altın boynuzlu gencin hepsi Lo Feng'e baktı. Bei Qiu'nun bakışlarında hem kötülük hem de gurur vardı. Lo Feng ona baktı. "Hadi gidelim." Lo Feng, ardından binlerce gencin arasından sıyrılıp uzaklara doğru yola çıktığını söyledi. Bu durum yaşlıyı, Dilan'ı ve grubun geri kalanını hayrete düşürdü. Binlerce genç de şaşkına döndü. İnsan Lo Feng gerçekten savaştan mı kaçtı? İnsanların savaşmaktan kaçınması çok normal bir şeydi. Ancak Bei Qiu, o, altın boynuz ırkının bir numaralı alan lordu dehasıydı. Lo Feng onunla savaşmaya cesaret edemese bile en azından biraz saygı göstermesi gerekirdi. İnsan Lo Feng. Bei Qiu'nun gözleri şiddetle kükrerken soğukça parlıyordu. Lo Feng durmadan uzaklara yürümeye devam etti. "Cesaretin yok mu? Korktun mu?" Bei Qiu öfkeyle kükredi. "Eğer beni yenersen kardeşimi yenmenin hiçbir önemi yok. Altın boynuz ırkımızın tamamındaki hiçbir 9. seviye alan lordu sana bir daha meydan okuyamayacak. Ve eğer benim meydan okumamı kabul etmezsen, altın boynuz ırkımız asla boyun eğmeyecek. Sen." Lo Feng, Dilan'ı ve grubun geri kalanını yollardan geçirdi, Bei Qiu'nun kükremesine aldırış edemezdi. "Majesteleri?" Dilan merakla Lo Feng'e baktı. "Onunla dövüşmek istemiyorum." Lo Feng başını salladı ve şöyle dedi. "Daha önce diğer gençleri reddettiğinizde bu iyiydi. Ama Bei Qiu'yu reddederseniz, o sonuçta alan lordları arasında en istisnai olanıdır. Eğer onu yenemezseniz, sayısız klan üyesi size boyun eğmeyecektir. Bunun yerine, onlar zayıflara zorbalık yaptığını ve güçlülerden korktuğunu söyleyeceksin." Dilan dedi. "Elbette herhangi bir garantiniz yoksa, muhtemelen dövüşü kabul ettikten sonra kaybedersiniz." "Gerçekten de kabul etmemek iyi bir fikir." Dilan, "Ne konuşuyorsun?" Lo Feng gülmeden edemedi. Onun geçmişini ve gelişimini bilen herkes doğal olarak onun Bei Qiu'ya rakip olmadığını düşünürdü. Ancak sektör lorduna ulaştıktan ve bir ay boyunca tableti okuduktan sonra, onun hukuk bilgisi tek başına Cennet Köprüsü'nün 9. seviyesini geçmeyi başarmıştı. Doğal yetenek gücü ve kan nehri enerjisiyle birlikte 3200'ün üzerindeki ruh enerjisi genliğini serbest bıraktığı anda gücü saçma bir şekilde artacaktı. Bei Qiu'yu yenmek mi? Lo Feng inanılmaz derecede kendinden emindi. Ancak Bei Qiu'yu mağlup ettiği anda öncelikle sanal evren şirketinin bilgi sistemi bunu hemen öğrenecekti ve Dilan ile öğretmeni Turya'nın ilişkisi sayesinde öğretmeni de bunu öğrenecekti. Bei Zhuang'a karşı kazandığı zaferi açıklamak için hala kan savaşçısı kimliğini ve özel karşılaşmalarını kullanabilirdi. Ancak Bei Qiu'yu yenmeyi açıklamak çok daha zor olurdu. İnsanlık tarihi boyunca evrenin birçok dehası, mucizevi karşılaşmalar sayesinde patlayıcı ilerlemeler kaydetti. Eğer gücümü ortaya koysaydım, sanal evren şirketi kesinlikle inanılmaz bir mucize ile karşılaştığım sonucuna varırdı. Lo Feng düşündü. Doğru görünüyor, İblis Notu Dağı'ndaki İblis Notu mirasım ruh enerjimin genliğini 3200'ün üzerine çıkardı, bu gerçekten süper bir mucize. Menşe hukuku anlayışı açısından henüz 9. seviyedeydi. 3200'ün üzerindeki genlik ile Bei Qiu'yu yenmek konusundaki gerçek kozu buydu. Eğer bundan kaçınabilirsem, kendimi açığa vurmamak daha iyi, benim İblis Notu mirasım sonuçta Sis İmparatoru'nun yuvasının kasıtsız bir şekilde kaydırılmasıydı. Lo Feng düşündü. Birkaç yüzyıl boyunca sade kalmak ve antrenman yapmak daha iyi. O zaman gücüm patlasa bile, fazla dikkat çekmez. Lo Feng ve grup eğitim alanına geri döndü. Dilan, kıdemli Sifan Qi, çalışmalarımı kılavuzdan düzenlemek için bir süre yalnız çalışacağım. Daha sonra buradan ayrılacağım. Lo Feng dedi ve ardından odaya girdi. Kutsal tableti incelemiş ve kılavuzu edinmişti. Tüm ayrıcalıklar alınmıştı, artık ayrılma zamanı gelmişti. Lo Feng içeride bağdaş kurarak Nansen 36 seviyelerini ve ayrıntılarını hatırladı.
Eş zamanlı olarak sanal evren ağına bir bilinç dizisi göndererek kendi villasının eğitim alanlarında antrenman yapmaya başladı. Çalışmak, denemek ve onaylamak. Daha sonra canavar tanrısı heykeli ile antik resimleri birleştirin ve inceleyin. Bir el kitabını eğitirken, başlamadan önce onu çalışmanın en iyi yolunun hangisi olduğu dikkate alınarak ona yaklaşılması gerekiyordu. Bu şu söze benziyordu: balta körse ve kenarı keskin değilse daha fazla güç gerekir. Lo Feng şu anda eğitime başladığında en iyi durumda olmasını sağlamak için baltasını keskinleştiriyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar 3 ay geçmişti. Gereksinimler aslında çok yüksek. Normal kılıçlarla pratik yapmak gerçekten çok daha yüksek, ancak XILODEU'nun bu benzersiz eğitim yöntemi aslında öyle kökensel hukuk çalışması etkilerine sahip ki. Elbette, kişi kendi silahlarını ve tekniklerini oluşturduğunda ve bunları saldırmak için kullandığında bu gerçekten harika. Lo Feng gülümsedi ve ayağa kalktı. Bir dahaki sefere bu kılavuza inşaat teknikleri zihniyetiyle yaklaşacağım. Daha sonra çalışma odasından çıktı ve dışarı çıktı. Bu kılavuzda birçok eğitim yolu vardı. Herhangi bir yol ileriye gidebilirdi. Lo Feng'in ruh enerjisi genliği çok yüksek olduğundan, onu incelemek için en zor teknik inşa açısına karar vermişti. Bahçeye doğru yürürken hızla birçok silüet belirdi. Kıdemli Sifan Kui. Lo Feng dedi. Hemen Duayen Sarayı'na doğru yola çıkıp onlara teşekkür edip veda etmek üzereyim. Duayen Sarayı'nın bu sefer bana çok yardımı oldu, çalışmama ve istediğim kılavuzu seçmeme olanak sağladı. Onsuz gidemem. Güle güle demek. Yaşlı gülümsedi ve başını salladı. Kutsal şehirden ayrılmadan önce Duayen Sarayı'nı ziyaret etmelisin. Ancak majesteleri Lo Feng, bir şeyler bilmelisin. Naber? Lo Feng merak ediyordu. Yaşlı, yanındaki Dilan'a baktı. Dilan gülümsedi ve şöyle dedi: dışarıda, senin çalıştığın bu 3 ay boyunca, dışarıda ikamet eden pek çok altın boynuzarkı klan üyesi oldu. Bey Kuyoi'yi reddettikten sonra, birçoğu çok memnun değildi. Çok sayıda. Lo Feng şok oldu, hiçbir şey hissetmedi bile. Çalışmanızı aksatmamak için odanızın çevresinde gürültüden uzak bir alan yarattım. Dilan dedi. Teşekkürler. Lo Feng başını salladı. Gelip öfkelerini dile getiren yalnızca büyük bir grup altın boynuzarkı klan üyesi değil, hatta o dahi Bey Kuyoi'yi bile bu 3 ay boyunca dışarıda, patikanın üzerinde bağdaş kurarak oturuyor. Dilan dedi. Lo Feng şaşkına dönmüştü. Tam 3 aydır girişimizin önünde oturuyor, hareket bile etmiyor. Dilan kendini gülümsemeye zorladı. Dolayısıyla şimdi bile dışarıda bağdaş kurmuş oturan 10.000'den fazla altın boynuz yarışı klan üyesi var. Ben. Lo Feng şaşkına döndü. Hadi gidelim. Lo Feng dedi. Dıştan? Dilan ve yaşlı ona baktı. Hayır. Lo Feng başını salladı. Onlar umurumda değil, doğrudan Duayen Sarayı'na uçacağız. Bu. Bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.